Evet değerli öğrenci izleyenlerim, şu anda sizlerle pil kutumuzun çizimini yapacağız. Ölçülerimizi bir önceki videoda almıştık. O ölçülere bağlı olarak bakın ben bir tane şu an çizdim. Aynı şekilde siz de akıllı tahtadan görebiliyorsunuz. Evet, şimdi yapacağım iş öncelikle bir rastencil yani dikdörtgen tuğla alıyorum. Ve bir dikdörtgen tuğla alıyorum. Ve bir dikdörtgen çiziyorum. Ölçülerim neymiş? 97 milimetreye 67 milimetreymiş. Pardon 98 özür diliyorum. 98 milimetreye 67 milimetrelik bir dikdörtgen çiziyorum. Buna 3 milim kadar yükseklik veriyorum. Bakın şuradaki push pull tool'umla yükseklik verdim. Her kenardan 4'er milimlik boşluk bırakacağım. Bu da benim kenardan yapacağım kaldırma için 4 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın 4 milimlik yeni bir kare oluşturdum. Hangi araçla? Offset tool'umla. Sonra tekrar push pull tool'umu alıyorum. Bu bölmemi ne kadar? 20 milimetre kadar havaya kaldırıyorum. Sonrasında arkadaşlar kutumuz tamamlanmış oluyor. Kutumuzun tam orta noktasından delikler açmamız gerekiyor. Pil yatağımızın vidaları için. Bu delikleri açarken şu görmüş olduğunuz cetvelden yardım alacağım ben. Nasıl yapacağız? Cetvelimizi aldık. Tam midpoint'e, orta noktasına geldim. Ne kadar uzağıymış? 14 milimetre uzağına geldim. Aynı şekilde bir de 2 milimetre yarıçaplı olacağı için 16 milimetre uzağa geldim. Bakın şuraya geldim. Tam orta noktanın hizasından şuradan şu noktaya gelecek şekilde bir daire oluşturdum. Aynı şekilde cetvelimi alıyorum. Bu taraftan da tam orta noktadan, bakın midpoint'ten gördüğünüz gibi uzatıyorum. Ne kadar? O gene aynı şekilde 16 yapayım ben direkt. 16 yaptım. Bu sefer daire aracımı aldım. Daire aracım vasıtasıyla tam midpoint'in hizasına geliyorum. Bakın midpoint'in hizasından şöyle 2 milimetre çapında, yarıçapı özür diliyorum, yarıçapı 2 milimetre olan bir daire daha çiziyorum. Gördüğünüz gibi 2 dairem çizilmiş oldu. Daha sonra Edit, Delete Guides yani cetvel çizgilerini sil diyorum. Cetvel çizgileri kayboluyor. Şu görmüş olduğunuz kısımdan aşağıya doğru 3 milimetre diyorum. Bakın delik açıldı. Aynı şekilde buradan da aşağıya doğru 3 milimetre diyorum. Enter'a basıyorum. Bakın delik açıldı. Gördüğünüz gibi vida deliklerimiz yerli yerine kondu. Bir de arkadaşlar kablomuzun rahatça geçebilmesi için, sıkışma yapmaması için şurada kabloya bir yer açacağız. Bakın ben burada bir önceki çizimimde açtım. Bu kablo için açtığım yerde ne kadarmış? 12 milimetreden sonra açılıyor. Yaklaşık olarak 9 milimetrelik bir yer açmışız. Aynı şeyi burada da yapalım sizinle. Nasıl çizdiğimizi görün. Hemen geliyorum. Buradan itibaren diyorum ki 12 milimetre uzağa git. Bakın 12 milimetre uzağa gittiğinde tam şu noktaya geldi. Hemen bir rectangle alıyorum yine. Geldiği nokta tam şu nokta. Buradan 9 milimetreye 2 milimetre şeklinde yapacağım. 9 noktalı virgül 2 yazdım. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi oldu. Sonra tekrar push pull tool'umu alıyorum. Buradan artık aşağıya doğru götürüp bununla aynı hizaya inecek kadar indiriyorum. Gördüğünüz gibi pil kutusu için hazırlamış olduğumuz pil yatağımız şu an hazırlanmış oldu. Bu pil yatağımızı ne yapıyoruz? File menüsünden Export STL diyerek STL dosyasına dönüştürüyoruz. Hemen export diyorum. Masa üstüme pil kutusu 2 diyeyim. Az evvel çünkü ben yapmıştım. 3D printer'da basımı olsun diye. Bakın pil kutusu 2 adıyla buraya geldi. Hemen Repeater Host dediğimiz 3D printer'ın kullanmış olduğu yazılımı açıyoruz. Bu bir dilimleme yazılımı. 3D printer'ın anlayacağı dile çevirecek bizim yapmış olduğumuz işlemleri. Evet, yazılımımız açıldı. Sonrasında arkadaşlar dilimleyiciden dilimle dediğimiz zaman artık dilimlenmiş oluyor. 3D printer'dan baskısını alabiliyoruz. Şimdi baskı kısmına geçiyoruz. Baskısını alalım. Evet arkadaşlar çalışmayı başlattık ve gördüğünüz gibi pil kutumuz şu anda basılıyor.